Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Elimde internet üzerinden satın aldığım bu şekilde bir otomatik şarj kesme modülü var. Bu modül hakkında sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. Bu modülle daha önce video çeken arkadaşlar bazı bilgiler vermişler. Orada diyorlar ki bu modülle dünyada üretilen bütün pilleri şarj edebilirsiniz. Aslında doğru değil arkadaşlar. Bu tarzdan jel akü, kurşun asit akü gibi 12 ile 24 volt arasındaki akülerimizi şarj edebiliyoruz. Bu modülle 18650 pilleri şarj edebilmemiz için en az 2 grup pile ihtiyacımız var. Tek pille kesinlikle çalışmıyor. Hatta testini yapalım. Özellikle 18650 pilleri lipo piller, lityum iyon piller gibi piller özel BMS devrelerine sahiptir. BMS devresine sahip bir pili bu şekilde bir şarj aletiyle şarj etmenizi tavsiye etmiyorum. 3 pilden oluşan bir 18650 pil grubu var. Bu pilleri şarj edebilmek için özel geliştirilmiş entegreye dayalı BMS devreler kullanmamız gerekiyor. 3S1. Bunların 4S olanı var, 2S olanı var. Yani yukarıya doğru gidiyor. Bu devrelere buradan voltajını verdiğiniz zaman zaten bu devrelerde şarj olduktan sonra kesme özelliği var. Onun için bu devreyi kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Özellikle söylüyorum 18650 pillerinizi BMS devreniz bozuldu. Bununla geçici olarak şarj edebilirsiniz ama sürekli şarj etmenizi tavsiye etmiyorum. Zira özellikle grup pillerde şöyle bir durum var. Kapasiteleri birbirine uygun değilse, yani hepsi aynı kapasitede değilse böyle bir şarj cihazıyla şarj etmeniz mümkün değil arkadaşlar. Ne yapıp edip bir şekilde BMS devresiyle şarj etmeniz gerekiyor. Bu modülle 10 voltun altındaki pilleri zaten şarj edemiyoruz. Çünkü bunları şöyle sisteme bağlayalım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. 18650 pili bağladım ama sistem çalışmadı. Bu sistemin çalışabilmesi için 10 volt ve üzeri bir voltaja ihtiyaç duyuyoruz. 10 ile 30 volt arası voltaj verebiliyoruz. Modül üzerindeki komponentlerin görevlerinden kısaca bahsetmek istiyorum. 3 basamak 7 segmentten oluşan burada bir göstergemiz var. Pil üzerindeki değerleri buradan görebileceğiz. 2 adet butonumuz var. Açma kapama anahtarlama yapan bir adet 12 ile 24 volt arası çalışan rölemiz, bir adet bobin. Eğer böyle bir cihaz aldıysanız mutlaka buradaki entegrenin üzerine bu soğutucuyu koymanızı tavsiye ediyorum. LM2596S1 entegre var burada. Bildiğiniz gibi ayarlı güç kaynaklarında DC-DC voltaj düşürücü yükselticilerde kullanılan bir entegre. Butonların yan tarafına baktığımız zaman 7805 olduğunu ve 2 adet entegrenin burada olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Dörtlü bir konnektör var. İkisi batarya, diğer ikisi de voltaj girişimiz arkadaşlar. Bağlantılarını yapalım ve devam edelim. Öncelikle akü bağlantısını yapalım. Burası akü bağlantısı. Diğer taraf voltaj giriş bağlantısı. Voltaj dediğim gibi 10 ile 30 volt arası, yani 24 voltluk bir aküyü 30 voltla da rahat bir şekilde şarj edebilirsiniz. Aküye artı eksiye dikkat ederek takıyoruz. 12-24 fark etmiyor. Sistem çalışmaya başladı. Şu anda akü içerisindeki voltajı görmektesiniz. 11.4 volt. Bu cihazın pilleri şarj edebilmesi için takılan aküyü bir şekilde görmesi gerekiyor. Tamamen boşanmış bir aküyü, tamamen boşanmış bir pili bu cihazla asla şarj etmemiz söz konusu bile değil. Burada 3 gruptan oluşan 18600 pil grubu var. Takar takmaz zaten sistem çalıştı, görüyorsunuz. Akünüz eğer 10 voltun altına düştüyse bu sistemle şarj edemiyorsunuz. Bir şekilde akünüzü 10 voltun üzerine başka bir yöntemle çıkardıktan sonra bu cihaz üzerine bağlayabilirsiniz. Yani bu cihazın böyle bir dezavantajı var. Düşük voltajlarda maalesef cihaz çalışmıyor. Dışarıdan 12 volt verilebilseydi bu durumda 10 voltun altındaki pilleri, bataryaları da şarj edebilirdik. Bu şekilde bu pilleri BMS olmadan şarja koymayın arkadaşlar. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Aküye bağlantımızı yapalım. Takar takmaz zaten röle sesi geliyor arkadaşlar. Şu anda sistem çalışmaya başladı. Modülümüzün bir de ayarlarını yapalım. Buradaki butona basılı tutuyoruz. Buradan alt limiti ayarlayabilirsiniz. 10 görünüyor şu anda. Bunu biz 11'e çıkaralım. Akümüz 11 volta düştüğü zaman sistem devreye girecek. Röleyi açacak. Buradaki voltajı serbest bırakarak akünün şarj olmasını sağlayacak. Diğer butona basılı tutuyoruz. Buradan da üst limitimizi ayarlıyoruz. Üst limitimizle 13.5 volt yapacağım. Güç kaynağından da buradaki voltaj hareketlerini takip edebilirsiniz. 13.5 voltta şu anda şarj olmaya başladı. 1.8 amper 0.24 wattla akümüz şarj olmaya başladı.
Burada ayarladığımız üst limit 13.5 volta geldiği zaman sisteme gelen voltaj kesilecek ve akümüzün şarjı olmuş olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bırakıyorum. Bu modül bu sisteme dahil olduğu sürece bu akümüzü 13.5 voltluk bir adaptöre bağladığımız zaman bizim herhangi bir ayar yapmamıza gerek kalmıyor. Gün içerisinde akü boşaldıkça 11 voltun altına düştükçe otomatik açacak ve otomatik 13.5 volta geldiği zaman da otomatik kapatacak. Akülerimizi en azından garantiye almış oluyoruz arkadaşlar. Bu modül kaç ampere kadar dayanıyor onu da merak edebilirsiniz. Yaklaşık 15 ile 20 amper arası bir yük çekebiliyor. Ama üstü amperler verdiğiniz zaman maalesef buradaki röle bozulacaktır. Sistem çalışmayacaktır. Diyelim ki 20 amper üzerinde bir amper verdiniz ve sistem çalışmamaya başladı. Buradaki ışıklar falan yanıyorsa entegrelerden falan şüphelenmenize gerek yok. Direkt röleyi değiştirerek cihazınızı tamir edebilirsiniz. Genelde yüksek amperler olduğu zaman buradaki röleyi bozacaktır arkadaşlar. Akü giriş yerine güç kaynağını bağlayalım. Simülasyon yapabiliriz. 11 volta ayarlamıştık. 11 volta geldiği zaman şarj etmeye başlayacak. 13.5 volta geldiği zaman da kapanacak arkadaşlar. Şimdi biz 10 volta düşürelim. Sistem çalışacak mı? Gördüğünüz gibi 10 volta düşürdük. Sistem şarj olmaya başladı. Şimdi farz edelim akümüz doldu. 13 volta çekelim. 13.5 volta geldi ve sistem elektriği kesti. Yani tamamen bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Aküye bağlayıp beklememize gerek yok. Şimdi ben sistemi buradan söküyorum. Tekrardan aküye bağlayacağım. Zira bu akünün bir şekilde şarj edilmesi gerekiyor. Çünkü 11 volt civarlarına düşmüş. Umarım faydalı bir video olmuştur. Gelecek videoda da bu şekilde bir körük satın aldım. Bu körük nasıl kullanılır? Onunla ilgili bir video gelecek. Üzerine 3D yazıdan güzel bir kasa bastım. Ve buraya bir de buradaki dirençleri soğutabilmek için fan dizayn ettim. Fan taktık. Bu videoda birkaç gün sonra gelecektir inşallah. O videolarda, bu videolarda, geçmişte çektiğimiz videolarda, gelecekte çekeceğimiz videolarda görüşüp buluşana kadar burada izlediğimiz videolarımızı beğenip paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Elektronikli, sağlıklı günlerde buluşmak ve görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.